Herkese merhaba. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak ama bir o kadar da unutulmuş dehalarından birinin, yani zamanının çok ötesinde yaşayan bir ismin hikayesine dalıyoruz. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu akıl almaz zekayı yakından tanımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Size çok basit bir soru. Veren mikrobunu kim keşfetti? Eminim hepinizin aklına anında tek bir isim geliyordur, değil mi? Robert Koch. Yani bu tıp fakültelerinde öğretilen bilimin en temel bilgilerinden biri. Peki ya size birisi bu keşiften tam 1,5 asır önce bambaşka bir coğrafyada bir hekimin bu mikrobu zaten tarif ettiğini söylese, ne derdiniz? İşte işin en akıl almaz kısmı da burada başlıyor. Bakın, Robert Koch'un o meşhur keşfinden tamı tamına 150 yıl önce Abbas Vesim Efendi adında bir Osmanlı alimi yazdığı eserde verimi anlatırken aslında mikrobu tarif ediyordu. Arada 150 yıl var. Düşünebiliyor musunuz? Peki kimdi tarihin bu gizli kahramanı? Gelin şimdi onu tanıyalım. O zaman ilk bölümle başlayalım. Koç'tan önceki keşif. Bakalım bu şok edici iddia neymiş? Olay şu: Abbas Vesim Efendi, 18. yüzyılda yani 1700'lerde yazdığı eserlerde verem hastalığını anlatırken buna gözle görülmeyen tohumcukların ya da başka bir deyişle minik canlı varlıkların neden olduğunu yazıyor. Yani modern mikrop teorisinin esamesi bile okunmazken o bu bağlantıyı çoktan kurmuştu bile. İnanılmaz değil mi? Peki, kimdi bu inanılmaz vizyona sahip dahi? İşte bu bizi ikinci bölümümüze getiriyor. Çok yönlü bir alim. Çünkü Vesim Efendi'yi sadece bir doktor olarak tanımlamak ona yapılacak en büyük haksızlık olurdu. Kendisi Kambur Vesim ya da Derviş Abbas Tabip gibi isimlerle de biliniyor ve tam anlamıyla bir polimattı. Yani aynı anda hem hekim, hem astronom, hem hattat, hem filozof, hem şair, hem de bir sufi mistiydi. Aklı tek bir alana sığmayacak kadar engindi. Hayatına şöyle bir göz atalım. 1689'da Bursa'da doğuyor, 18. yüzyılın büyük bir bölümünde yaşıyor ve 1761'de İstanbul'da hayatını kaybediyor. Yani tüm bu akıl almaz çalışmalarını Avrupa'daki bilimsel devrimin hemen sonrasında Osmanlı topraklarında yapıyordu. Tabii bu deha tesadüfen ortaya çıkmadı. Arkasında muazzam bir eğitim var. Döneminin en büyük isimlerinden dersler alıyor. Ömer Şifai'den tıp, Yanyalı Esat Efendi'den felsefe, Ahmet Mısri'den astronomi ve Mehmet Emin Tokadi'den tasavvuf, yani bilgisini çok sağlam temeller üzerine farklı disiplinleri birleştirerek inşa etmiş. Adeta farklı pınarlardan beslenen bir nehir gibi. Ve işte tüm bu bilgi birikimiyle o dev eserini kaleme alıyor. Bu da bizi 3. bölümümüze getiriyor: eski ve yeni tıp. Şu rakama bir bakar mısınız? 2083. Bu, Vesim Efendi'nin tıp alanındaki başyapıtının tamamen kendi el yazısıyla yazdığı sayfa sayısı. 2 devasa ciltten oluşan inanılmaz bir emek ve bilgi hazinesi. Eserin tam adı da çok şey anlatıyor. Düsturul Vesim fi Tıbbıl Cedid vel Kadim, yani eski ve yeni tıp konusunda Vesim'in kuralları. Daha isminden bile kitabın bütün amacını anlıyoruz: farklı tıp geleneklerini bir araya getirmek. İşte bu, eserin asıl dehasını ortaya koyuyor. Vesim Efendi, bir yanda İbn Sina gibi devlere dayanan geleneksel Doğu tıbbını, diğer yanda ise Avrupa'da filizlenmeye başlayan modern Batı tıbbını alıp bir araya getiriyor. Adeta ikisi arasında bir köprü kuruyor, karşılaştırıyor, sentezliyor ve yepyeni bir yol çiziyor. Kitabın içeriği de inanılmaz sistemli. 4 ana bölümden oluşuyor. Birincisi, baştan ayağa bütün organ hastalıkları. İkincisi, kadın ve çocuk hastalıkları. Üçüncüsü, tümörler ve ülserler. Ve son olarak da basit ve bileşik ilaçların anlatıldığı dev bir farmakoloji bölümü. Kısacası tam bir külliyat. Onun ne kadar modern bir zihne sahip olduğunu belki de en iyi şu sözü özetliyor: tıbbı iyice anlayabilmek için fizik, mekanik ve tecrübi kimya bilgisinin gerekliliğini savunur. Düşünsenize, 18. yüzyılda tıbbın temel bilimlerle ne kadar iç içe olduğunu söyleyen, bu disiplinler arası yaklaşımı benimseyen bir kafa yapısı. Gerçekten harika. Ama onun dehası elbette sadece tıpla sınırlı değildi. İşte 4. bölümümüz: tıbbın ötesindeki deha. Bunlar yazdığı diğer eserlerden sadece birkaçı. Astronomi, kimya, farmakoloji üzerine kitaplar ve hatta şiirlerini topladığı bir divanı bile var. Bu liste, bilimden sanata ne kadar geniş bir yelpazede, ne kadar üretken olduğunu gözler önüne seriyor.
Yaptığı işlerin ne kadar derinlikli olduğunu anlamak için size harika bir örnek vereyim. Astronomi alanındaki en önemli eserlerinden birinde o ünlü Ulu Bey'in Yıldız Kataloğunu ele alıyor. Ama sadece tercüme etmekle kalmıyor, tüm hesaplamaları İstanbul'un enlem ve boylamına göre yeniden yaparak güncelliyor. Bu muazzam bir bilimsel çaba, inanılmaz bir titizlik gerektiriyor. Peki, tüm bunların sonunda bize ne kalıyor? İşte geldik son bölümümüze, Vesim Efendi'nin mirası. Abbas Vesim Efendi aslında çok kritik bir köprüyü temsil ediyor. Çağlar arasında bir köprü, kültürler arasında bir köprü, geleneksel bilgelik ile modern bilimsel sorgulama arasında bir köprü. O, Osmanlı tıbbını yüzünü moderniteye dönmeye teşvik eden öncü bir figür. Ve bu hikayeyi bitirirken aklımızda tek bir soru kalıyor. Tarihin sayfaları arasında Abbas Vesim Efendi gibi yeniden keşfedilmeyi bekleyen daha kim bilir nice deha yatıyor. İşte bu, sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.